Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Satürn'ün en büyük uydusu olan ve pek çok özelliği sebebiyle bilim insanlarının pek çok farklı araştırma gerçekleştirdiği Titan'ın yüzeyinde bulunan denizlerin derinlikleri hesaplandı. Titan, Satürn'ün en büyük, Güneş sistemimizin ise en büyük ikinci uydusu. Ancak bu uyduyu ilgi çekici hale getiren tek durum, büyüklüğü değil. Uydu aynı zamanda, Güneş sistemindeki başka hiçbir uydunun sahip olmadığı, kalın bir atmosfere sahip ve dünya dışında, yüzeyinde kararlı sıvı bulundurduğu kanıtlanan ikinci gök cismi. Titan'ın üzerinde bulunan büyük sıvı kütleleri üzerinde, uzun zamandır pek çok araştırma yapılıyor. Şu an için bu sıvı kütlelerinin ya da denizlerin, suyla dolu olmadığını, bunların büyük metan gölleri ve denizleri olduğunu biliyoruz. Ancak, metan gölleri ve denizleri de içlerinde yaşam barındırma ihtimali taşıdığından, bilim insanları bu garip uyduyu araştırmaya devam ediyorlar. Şimdiye kadar yürütülen pek çok çalışmada, Titan'ın metan gölleri ve denizleri içerisinde, bakterilerin yaşıyor olabilmesi gibi, pek çok sonuç elde edildi ve, gezegenin kalın atmosferinin de dünyanın oluştuğu ilk dönemdeki atmosfer yapısına hayli benzemesi gibi noktalar, Titan'ı daha ilgi çekici hale getirdi. Tüm bu durumlar Titan'ı Güneş sistemimizin içinde, yaşam barındırıyor olma ihtimali en yüksek olan, gök cismi haline getirdi. Uydunun sunduğu koşullar her ne kadar kendi bakışımızla değerlendirdiğimizde, yaşam için uygun değilmiş gibi görünse de, bilim insanları aynı fikirde değil. Bu durumu açıklamak için ufak bir bilgi, Titan'da sıcaklık -179 derece seviyesinde seyrediyor. Titan ile ilgili en çılgın proje ise, NASA'nın önümüzdeki yıllarda uyduya, bir denizaltı görevi düzenlemeyi planlıyor. Bu görev ile gökbilimciler, Titan'ın büyük göllerinde ve denizlerinde tam olarak ne olup bittiğini anlamayı hedefliyor. Gelen son haberler ise, olası bir denizaltı görevi için Titan'ın en büyük denizi olan, Kraken-Marin derinliğinin yeterli olduğunu gösteriyor. NASA'nın Cassini uzay aracından edinilen veriler sayesinde, Kraken-Marin derinliği hakkında bilgiler elde edildi. Elde edilen verilere göre, Kraken-Marin kuzey ucunda bulunan bir bölgede, denizin derinliği 300 metreden fazla. Araştırmayı yürüten bilim insanlarına göre bu ölçü, denizin merkezinde çok daha derin olabilir. Beklenen derinlik ise son verilere göre, yapılan tahminlere bakılacak olursa 1000 metreden fazla. Tüm bu veriler, bu özel uyduyu gelecekte, çok daha iyi anlamamız için imkan sağlıyor. Hatta belki de yaşamın ortaya çıktığı, üstelik bize çok da uzak olmayan, bir gök cismini yakından tanımamıza yardım edecek ve, gelecek araştırmalar için de önümüzü açıyor. NASA'nın Titan'a bir denizaltı görevi düzenlemesi, şu an kulağa fazla çılgınca gelse de, bu görevin önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde, gerçekleşmesi hedefleniyor. Böylece Titan'da yaşadığı düşünülen, minik canlıları da inceleyebilmemiz planlanıyor. Tabii ki gönül ister ki, uzayda bizim dışımızda yaşayan diğer canlı türleri ile tanışmak için, 5 sene beklememiz gerekmesin. Fakat önümüzdeki yıllarda bir uzaylı istilası ya da, inanılmaz büyük bir keşif olmazsa, en yakın ihtimallerden biri bu gibi gözüküyor. Sizler bu çılgın proje hakkında, neler düşünüyorsunuz dostlar?